Burada cin filan yok. Yurt çocuklarıyla beraber okurduk bu okulda. Keşke gitmeseydim, o saflıkta duraydım. 5 tane kıl çadırdan mezarlığa bak. ...1968 doğumluyum. Kartlardan Kara öğretmenin Mahir'in oğluyum. Çocukluğumuz burada geçti. Ben 17 yaşına kadar burada yaşadım. Bir yere oturduğum zaman her şey gözümün önüne geliyor. Ne yaptığım, kaç yaşında şurada şöyle oynadım, burada böyle oynadım diye. Çoğu koy dışarıdan gelme. Yani göçmen koyu çoğu. Bizim koyumuz asil koy. Vallahi bir macera olurduk o. Bir yaşam vardı ki burada, sıcak yaşam. Cıvıl cıvıl öterdi koyun içi. Her taraf adam oldu burada ya. Öyle cıvıl 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 çocuk sesleri. Sensizliğe büründü şimdi. Birden 5'e kadar öğretmen vardı, sınıf vardı. Yetim öğrenciler, yurttan gelenler bizim yaşıtlarımız. Biz de bu köyden giderdik, karışırdı. Yurt çocuklarıyla beraber okurduk bu okulda. Aynı sınıfta. Dedem eğitmen, 35 sene burada eğitmenlik yapmış. Dedem beni adı olduğu için çok severdi. Sopasını da yedik de o tatlı sopalar artık. O bizi eğitmek içindi. Ama çok saygılıydık dedeme karşı. İki dizimizin üstünde oturduk yani. Çıt diyemezdik. Öyle saygılıydık. Aynı okulda öğretmenlik yaptık. O da burada öğretmenmişti. İlkokulda onlarla yetiştik. Şimdi okunuyor mu bilmiyorum. Yani biz derslerimizi ondan yaptık. Ondan okumayı öğrendik. Cinali'nin bir müzesi varmış. Ben oraya gitmedim ama gideceğim oraya. Orada mutlaka dedemle resimleri falan olabilir. Bir rivayette 4, bir rivayette 5. Kıl çadır gelmişler. 5 sulale buraya. Annemin babası Yakup dedem 5 tane derdi. Şu evin arkasında Pir Kayası diye bir yer var. Oraya konmuşlar önce. Gariboğlu sülalesi. Kargıloğulları, Zencirci oğulları ve Kargalar. Dedem Kaba Sakal oğullarındandık biz derdi. Burayı keşfetmişler. Kayabaşı derler buraya. İşte şu kayalar var ya, şu kayalar, gördüğün kayalar. Burası gün doğunca kar üstünde kalmaz. Çabuk eritir. Kayalarda böyle girintiler vardı eskiden, girintiler. Burası sıcak olduğu için hayvanları o girintilerde beslemişler. Ermenilerden ev yapmayı öğrenmişler. Onun önünde, şu derenin yamasında. O yıkıntılar görüyor musun? Bak, ilk yerleşim orası. İlk yerleşim orası. Oraya Ermenilerden ev yapmayı öğrenince oralara küçük küçük evler yapmışlar. En sonra yerleşik hayata geçmişler. Kıl çadırdan kurtulmuşlar. 1986 senesinde yetiştirme yurdu buradan taşındı. Fatih Mahallesi'ne gitti. Okulda da bir öğretmen kaldı. Birden 5'e kadar öğretmen vardı burada. Tek öğretmen okuttu hepsini. En sonunda da taşımacı eğitimine geçince okullar yıkıldı.
köy yan tarafa taşındı. Kayıköy yine var. Ama burası işte derenin içinde olduğu için bir ev genişlemesi yok. Nereye gidecek bu köylü? Onun için yan tarafa Yeniköy'e taşındılar. Herkes oraya ev yaptırdı. Ondan sonra Yenikent'e Kaylılar sitesi yapıldı. Birazı da Yenikent'e gitti Kaylılar sitesine. 23-24 kişi orada çalışanlar bir önceden gitti. Memurluk, işçilik, çamaşırcılık. Babam şofördü. Biz de yetiştirme yurduna Fatih'e gittik babamla birlikte. İhtiyarlar tabii hüzünlendi. Ben bile hüzünlenirim bu köye geldiğini. Evine bakmadı kimse. Bakmayınca yağmur ya çatı delindi. Öyle eridi gitti köy. Ondan sonra işte köy böyle terk edilmiş halde kaldı. Eskiden 7-8 sürü davar vardı, geçi vardı. Herkesin kapısının önünde inekleri vardı 4-5 tane. Ama davar geçi vardı bayağı. Kirecine sıvıyorduk evin içini. Ama bu kireç de insana çok zarar veriyormuştu. Biz bilemiyormuştuk. Kanser yapıyormuştu. Biz daha yeni öğrendik bu işi. Ama onların içinde yaşadık. Toprak ev iyiydi yani. Nem almıyordu aşağıda. Toprak olduğu için aşağıda da inekler vardı. Kalorifer sistemi görürdü. Altta inekler, üstte ev. İneklerin sıcağı yukarı çıkardı. Sobayı da yaktığın fırın gibi olurdu. Ama şimdi Yenikent'e ilk gidenler, mesela müstakil evde yaşayanlar kesinlikle hasta şimdi şu anda. Çünkü nem birinci kata kadar çıkıyor, emiyor beton. Onun için oralardan bence sağlıklıymıştı. Çünkü eskiden ilaç yoktu, bir şey yoktu ama 80-90 yaşına kadar yaşayan insanlar vardı. 3 mezarlık değiştirmiş. Baksana burada dolmuş. Yetiştirme yurdunun bahçesi öylece mezarlıktı orası. Yukarı kadar. Yetiştirme yurdu yapılınca isteyenler yukarı çıkarmış kemiklerini, bilmeyenler de orada kalmış. 3. mezarlığımız burası bizim. Yani 5 tane kıl çadırdan mezarlığa bak. Arşiv bile yapmamışlar, arşiv. Muhtarlık buradan gitti. Mahalle muhtarlığı oldu. Eskiden köy tüzel kişiliği vardı. Nikahını muhtar kıyardı. O defteri kaybettik. Muhtadapça geldiğimde buralarda yerlerde geziyordu diyor. O kutuk defteri. Şimdi o defter olsaydı kaç sene geri giderdik biliyor musun? Nikahlar o defterde kıyılı, oraya kayıtlı. Ama bulamadık maalesef. 1997 senesinde Sincan'da oturan 1600 kişi vardı. 1600. Ankara'yı Yenikent'i bırak. Çünkü ben dernek başkanıydım. Burada 97'de piknik yaptık. Bunları hep davetiye götürdüm. Burası 800 küsur senelik Kayı boyunun köyü hemşerim. Kayı. Burada cin filan yok. Onlar uydurmalar. Burada bir gariban yaşıyordu. Allah rahmet eylesin. Yürürken düşmüş merdivene, kafasını vurmuş. Burada da kimse olmadığından görmemişler. Sabahleyin buradayı gezenler görmüş. İşte cinli köy oradan çıktı. Burada öyle bir şey yok. Hiç boşuna gelmesinler, göremezler de cinli. Şu yıkık evlerin içine böyle gözü delikli iskeletler de koysak, ahırlara, eski yıkıklara böyle bir şeyler koysak, lamba yaksak, bir de reklam yapsak, parayı koyacak yer bulamayız. Allah'a inancımız var. Böyle cin burada hiçbir şey yok. Burası tarihi köy hemşerim. Bak burası Hasan dedenin türbesinin bulunduğu yer, 1. mezarlığımız bizim. Alparslan Anadolu'ya kapıları açtıktan sonra buraya izdivaya çekiliyor kendisi. Burada yaşamaya başlıyor. Duyduğuma göre burası bir eviymiş Hasan dedenin. Buraya türbesini yapıyorlar. Vatandaşlar da geliyordu eskiden ben burada köydeyken. Buraya çocuklarını tedavi ettirmeye geliyorlar. Kurban kesiyorlardı.
Allah dostu bu adam. Allah dostu adamdan bir şey beklemeyeceksin. Allah'tan bekleyeceksin. Burada parayla, çabuduyla işin olmaz. Onlar hurafe şeyler. Dua edeceksin. Allah'ın bu sevdiği kulu, bunun yüzü hürmetine işte Allah'tan isteyeceksin. Hasan dededen de istemek yok. Allah'tan isteyeceksin her şeyi. Şekerebe'nin beyi diye geçiyor. Şekerebe'nin hocası. Dedemin de dayısı, dedem dayım derdi ona. Bu Turbiye de eskiden hep o bakarmıştın. Buralarda çocuklara yumurta pişirirmiştin, yedirirmiştin, yağmur duasına çıkarmıştın. Dedem yetimhane gibi evi var derdi. Babam Çanakkale'de kaldı, annem öldü, 6 kardeş. Şekerebe büyüttü bizi derdi. Burada Kızım Ayşe filminin başlangıcı oynandı. Eşeğe giden adamın birisi de Mustafa Yüksel. O da yaşıyor yani benim arkadaşım. Otobüs gelmiş işte, otobüsten eşyalar iniyor bagajlardan filan. Buradan İstanbul'a at arabasıyla göçüyorlar, giderken çekiyorlar. 1986'da Fatih'e gittikten sonra orada gördüm yani saygısızlığı. Adam babasının yanında uzanıp yatıyor bilmem. İşte gördük her şeyi. Keşke gitmeseydim, o saflıkta duraydım. Benim tahminim var ya, bizim torunlar filan herhalde buraya geriye gelecekler ya. Niye dersen, bir arkadaşımızın hayali var bu köyde. Ne diyor o? Parselleri hamurlaştıralım, ortayı kapatalım. Seki seki böyle yol yapalım. Her sekinin dibine evleri yapalım, böyle hepsinin önünden yol geçsin. Beypazarı evleri gibi de ev yapalım. Burası vadi olsun demiş, vadi. Bir arkadaşımızın hayali var bu konuda. İnşallah yeniden onlar yaratacaklar bu köyü. Anlatılanlardan, ihtiyarlardan dinlediğim şekilde anlattım. Görmem imkansız yani, bu kıl çadır, bunları ben bilmem. Yaşım da yetmez ama dedelerimin anlatışı buydu, ben de aktarıyorum. Fazla araştıran varsa, bilgisi varsa aktarsın. İlerideki torunlarımız bunları dinlesin. Bizim nereden geldiğimizi bilsinler. Ben ilkokul mezunuyum ama bu kadar araştırma yaptım yani.